Aileler evde nelere dikkat edebilir? Çocuklarındaki skolyoz varsa anlamak için. Omuz yükseklik farkı var mı? Bir kalça daha böyle girintili, çıkıntılı yükselmiş mi? Gibi doneler üzerinden takip edebilirler. Skolyoz terapi sürecinde yaşadıkları zorluklara şahit oluyorsundur. Neler hatalı yapıyor aileler? Geçen ekranda bir profesör gördüm, bayağı da ünlü. Maalesef böyle bir açıklama yaptı. Skolyoz olan yüzsün dedi. Şimdi böyle bir şey doğru mu? Yanlış kulaktan duyma bilgilerle işte yüzmeye getirebiliyorlar, yüzmeye gidebiliyorlar. Bir de en çok benim gördüğüm ve çok uyardığım, aileler de bazen fark etmeden çocuğuna hadi dik dur dediği zaman daha yanlış bir şey aslında yaptırmış oluyor. Klinik sohbetlerden herkese merhaba. Ben uzman fizyoterapist Zafer Aksungur. Bugünkü konuğum da Samsun'dan geldi. Fizyoterapist Görkem Hanedan. Hoş geldin. Evet hocam, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, sağ olun. Görkem Samsun'da bizimle çalışıyor. Bizimle birlikte akademide hem eğitimlerde görev alıyor hem de Samsun'da bizi temsil ediyor başarılı bir şekilde. Evet Görkem, önce seni bir tanıyalım. Merhaba, fizyoterapist Görkem Hanedan ben. 2012 yılında Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Mesleğimin yaklaşık 13. 14. yılına girmek üzereyim. Bu süre zarfında birçok alanda çalıştım. Önemli bir bölümünü ülkemizin önemli büyük kuruluşlarından olan bir sağlık grubunda fizyoterapistlik ve baş fizyoterapistlik olarak yaklaşık bir 10 yıla yakın geçirdim. İstanbul'da. İstanbul'daydım, evet. Sonrasında yaklaşık son zamanlarında 2-3 yıl sonra da Samsun'a geçip işte akademiyle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, Samsun'da bayağı bir talep vardı yıllardır. İşte burada bir yeriniz olsun. İşte burada öğrencileriniz var mı diye hep soruyorlardı bize. Orada Eren'le birlikte güzel bir işbirliği yaptınız. Daha çok hangi alanlarda çalışıyorsun? Asıl en çok ilgi alanı duyduğum omurga üzerine tabii, ama bunun başında skolyoz üzerine çalışıyorum. 2016 yılından beri şurop terapisi yapmaktayım. Ve uzun yıllar hastanede çalıştığım için de ameliyat sonrası post-op dönem dediğimiz işte yenilenme süreci, iyileşme döneminde de ortopedik ameliyatlar sonrasında da çalışmalarda zevk alıyorum ayrıca. Şimdi skolyoz konusu çok konuştuk burada daha önce. Evet, çok hocam. Skolyozla ilgili ama az konuştuğumuz bir şey var. Tamam, skolyoz nedir? Tanımını yapalım. Kısaca hangi durumlarda bizler devreye giriyoruz onları kısaca söyle. Ama ondan sonra da bu ailelerle çocuklar arasındaki bu skolyoz serüveni nasıl geçiyor? İşte psikolojileri nasıl etkileniyor? Bunları konuşmak istiyorum biraz da. Tabii. Skolyoz dediğiniz gibi çok bahsettik ama hani sadece omurganın bir filme baktığımız zaman aileler şunu görüyor. Yani bir yana bir eğim varmış gibi görünüyor ve çok tedirgin oluyorlar. Aslında skolyoz omurganın 3 boyutlu bir deformasyonu ve bu deformasyonun, yani bozulmanın gövdeye de yansıması. Yani omurgalar bazı yerlerde yana doğru kayarken kendi ekseni etrafında dönerek kayıyorlar. En çok bizim klinikte gördüğümüz tablolarda bu oluyor. Aileler bu durumdan nasıl etkileniyor? Öncelikle çok panik oluyorlar tabii ki. İlk başta bu alanda çalışan uzman bir hekime görünmeleri gerekiyor bu durumda. İlk bir tanılarını, testlerini uzman hekimlerden aldıktan sonra hekimi önerdiği sürece bizlere başvuruyorlar. Bizler de burada bu 3 boyutlu bozulmayı 3 boyutlu yöntemle düzeltmeye, egzersizlerle onu takip etmeye gayret ediyoruz. Tabii dönemlere göre bu da değişiyor. Muhtemelen birazdan değiniriz. Burada önemli olan şu, kaç yaşına kadar şurop tedavisi, yani 3 boyutlu skolyoz tedavisi etkili oluyor? Kaç dereceye kadar, hangi derecelerde korseleme yapılıyor? Bunları da kısa bir özet olarak geçelim. Bizim baktığımız skolyoz tipi hangisi? Biz en çok sağda adolesen idiopatik skolyozla karşılaşıyoruz. Bu nedir? Skolyoz şöyle genel anlamda bir parçalayacak olursak ikiye ayırabiliriz temelde. Bir yapısal olanlar, bir de yapısal olmayanlar. Yapısal olanlar asıl klinikte bizlerin çok müdahil olduğu, işte idiopatik skolyoz dediğimiz alanda bulunan, işte nörolojik hastalıklarla da olabiliyor, doğuştan da olabiliyor. Hani bunlar daha çok omurganın kendisinin yapısındaki bozulmayla ortaya çıkan skolyozlar.
Yapısal olmayanlar daha basit. İşte bir bacak farkı boyu, işte bir herhangi bir kas kasılması, bir postür bozukluğuyla bile ortaya çıkıp testlerde ortadan kaybolan grup. Burada en başarılı olduğumuz şurotta, yani bilimsel olarak da kanıtlanmış olan bu ergenlik çağının başladığı dönem ve büyüme çağının devam ettiği aralık. Tahmini işte kız çocuklarda bu 15-16 yaşlara kadar devam edip erkeklerde 18'e kadar da devam edebiliyor. Özellikle 10 ila 15-18 yaş arasını cinsiyete göre baz alabiliyoruz. Bunun öncesinde gelişen skolyozlar da var tabii. 0-3 yaş arasında olabilir, 3-10 yaş arasında olabilir. Bunlar da kendi içinde farklı sınıflandırmalar ve isimler alıyorlar. Biz de buna göre eğer fark edersek veya aile hiç bilmeden bizlere başvurursa direkt önceliğimiz hekime yönlendirip burada gerekli tedavileri başlatması oluyor. Burada şimdi tabii ailelerin biraz uyanık olması lazım. Erken teşhis çok önemli. Aileler evde nelere dikkat edebilir? Çocuklarındaki skolyoz varsa anlamak için. Bir de okulda öğretmenlerin de dikkatli olması lazım. Genelde aileler çocuklarında bunu yani yazın çok fark ediyorlar. Çünkü yazın çocuklarını daha ince kıyafetlerle sırtını ve gövdesini daha net görebildikleri için sonra da paniğe bürünüyorlar. Nasıl fark edebilirler? En başta çocuklarını böyle bir arkadan sırtındaki işte tişörtünü falan çıkarttıktan sonra arkadan bir gözlem yaparak işte Çocuk yıkarken mesela. ya da evet çocuk yıkarken omuz yükseklik farkı var mı? Hafif böyle bir kürek kemiği daha çıkıntılı duruyor mu? Veya kalçasında herhangi bir yöne kayma, bir kalça daha böyle girintili, çıkıntılı yükselmiş mi gibi doneler üzerinden takip edebilirler. Böyle bir şüphe yaşarlarsa da ilgili branş hekimine veya işte bir fizyoterapist bu alanda belki yani, önce gitmeleri gerekir. Bu alanda eğitim almış bir fizyoterapisten de bilgi alabilirler. Zaten meslektaşlarımız da öncelikle uzman hekime de yönlendireceklerdir. Tabii zaten okullarda da taramalar şimdi yavaş yavaş Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bunları yavaş yavaş çalışıyorlar. Belki de başlatacaklar. Pilot çalışmaları da var bunun. Kendi fizyoterapist meslektaşlarımız da yapıyorlar ara ara. Bu önemli aileler açısından. Peki burada çocuklarda şimdi korseleme oluyor. İşte kaç derecede korseleme yapılıyor? Kaç dereceden sonra ameliyata gitmesi gerekiyor mecburen ve bu korseleme sürecinde çocuklar, aileler ve bu skolyoz terapi sürecinde yaşadıkları zorluklara şahit oluyorsundur. Evet. Neler görüyorsun orada ve neler hatalı yapıyor aileler? Şöyle korseleme aslında bu büyüme çağı döneminde eğer literatür şunu diyor 20 ila 25 derece baz alınıyor biraz. Eğer bunun üzerinde bir skolyoz görülüyorsa korselemeye başvuruyor ama korsede demişken yani her korse değil bu. Bunu da bazen aileler yanlış anlıyor. Özellikle bu çelik böyle demirli korseler düşünüyorlar veya lastiklerle geri çeken duruş korseleri tarzında ismi olan yapılar var. Bunlar değil. Birçok korse tipi var evet. Hani burada şurot terapistleri olarak bizde Shanu tip dediğimiz bir korse var. Bunun üzerinden daha çok hekimler orderlarlar. Burada da 20-25 derece baz alınabilir. Çocuklar ilk baştaki taktıkları evrelerde biraz canları yandığını düşünüp karamsar olabiliyorlar. Ama konfor açısından en daha konforlu ve verimli bir korse. Bir de korselemedeki asıl amaç şu. İçeride olan 3 boyutlu yapıya biz müdahale etmemiz gerekiyor dışarıdan. Yani onu orta noktaya alıp döndürmesi gerekiyor ki mevcut pozisyonda hani sanki bir şekil vermişiz o ona büyüsün diye. Burada en başarılı bu korserle oluyor ve egzersizle beraber takip ediyoruz. Bunun üzerindeyse genelde 40 veya 45 derecelerde baz alınarak eğer bunların çok üzerinde bir derecelere giderse de cerrahlar cerrahi karar düşünebiliyorlar. Yine tabii bu hastaya göre ve o anki yaşına göre değişmekte. Peki çocuklar bu korseleri takabiliyorlar mı? Bazıları çünkü 23 saat falan veriliyor. Evet. Yani günlük belli sınırlamaları var. Bu sayılar küçük saatlerde başlayıp artarak gidiyor. Adaptasyonu ilk başta zor oluyor ama sonradan alışıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşarsa zaten hani korse yapan kişiler müdahale edip korselerde gerekli konforu sağlayıp destekte oluyorlar. Sabır gerektiren bir süreç. Peki skolyozu sadece korseleme ile mi? Yani biz burada
şimdi manuel terapiste olduğumuz için biyomekanik açısından yani ayak basışları, işte kalça yükseklikleri bunlar da etkileniyor ve ağrıları da oluyor bu kişilerin. Skolyozu olan kişilerin ağrıları da oluyor. Bu ağrılara nasıl müdahaleler yapıyoruz skolyozda? Ağrı olayı evet yani eğer omurga bükülmelerinde faset eklem blokajları görüyorsak bu kaslar üzerinde gerginlikler ve sinirlere de çok bir baskı oluşturuyorsa bu dönemlerde ağrılar görülebiliyor. Bunlarda da manuel terapi uygulamaları çok iyi bir değerlendirme sonrasında uygulamak gerekiyor. Çünkü gelişim döneminde takip ettiğimiz bir çocuğu baz alırsak eğriliğin apex dediğimiz en fazla dönmüşte, en fazla burkulmuş kısmına eğer çok ciddi müdahale yapılırsa bazen bu hani o apex'in hareketliliğini çok daha arttırıp skolyozu negatif etkileyebiliyor. İşte bu yüzden bu müdahaleleri yapacak kişilerin çok çok iyi eğitim almış olmaları gerekiyor. Skolyoza da hakim olmaları gerekiyor. Evet, Sadece skolyoza. manuel terapiye değil. Evet. Sonrasında yumuşak doku teknikleriyle de uygulanıp hani bu ağrılarla savaşabiliyoruz. Peki burada hazır insanlar bizi izlerken böyle birkaç hamleyle skolyozun düzelmeyeceğini de istersen bir söyle yani. Böyle çünkü iddiası olan arkadaşlar var ya böyle sosyal medyada. Çok vaktiyle biz de gördük Evet, maalesef. o konuyla ilgili de bir kısa açıklama yap istersen. Yani skolyoz uzun bir yol. Yani bunu kısa sürede aileler halletmek için yani her türlü yola başvurmak istiyorlar. Tabii ki çocukları için içinde olunca hani bizler de babayız. İster istemez paniklemeler oluyor. En kısa zamandan halledelim diye ama biz her gelen aileye özellikle seanslarda ben her seansta aileleri yanıma da alırım, bilgi veririm, takiplerimde beraber neler yapacağını da gösteririm. Yani bu yolun uzun olduğu büyüme dönemi boyunca takibinin gerektiği çok önemli. Büyüme döneminden sonra da devam ediyor hatta. Yani omurganın esnekliğine göre biz bu çocukları yine takip etmeye çalışıyoruz. Ki yetişkin bölümü de var bunun. Yetişkinlik döneminde de bazen skolyozda takip gerekebiliyor. Yani ailelerde burada vereceğimiz en büyük tavsiye şu olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle önce bu alanda uzman doktorunuzun sizi bilgilendirmelerin dışına çıkmadan sonrasında fizik tedavi önerildiği durumlarda bu alanda eğitim almış ve 7 büyük okul var zaten skolyoz üzerine çalışan. Bu okullardan mezun fizyoterapistlerin gözetiminde yapılacak işte korselemeler, korse artı egzersizlerde sürecin zamanla daha büyüme çağı sonuna kadar ve bir kısım daha ilerisine kadar gidebileceğini bilmeleri lazım. Bu şekilde belki diyebiliriz. Biz şimdi hep ailelere tavsiyelerde bulunuyoruz ama peki bu süreçlerde ailelerin yaptığı en büyük hatalar neler oluyor? Skolyozla karşılaştılar. Çocuklarıyla tedavi süreçlerinde hani geç mi başlıyorlar ya da orada psikolojik olarak kendileri de mi çok etkileniyor? Yani Evet. neler oluyor? Burada yani ailelerin yaptığı hataları istersen bir anlat. Biraz şunu görüyoruz yani birçok şey belki sayabiliriz ama ilk başta genelde aileler kendilerini suçlayıp bunda acaba bir şey var mıydı da biz mi fark etmedik diye bir tedirgin oluyorlar. Hocam işte bu genetik miydi? İşte acaba bir yere mi düştü çarptı yoksa bir hastalığım vardı da görmedim gibi paniklerle kendilerini suçlayabiliyorlar. Sonrasında da hani yanlış kulaktan duyma bilgilerle işte yüzmeye getirebiliyorlar, yüzmeye gidebiliyorlar. İşte kırık yani şöyle diyeyim işte orasını burasını çeksin, işte şuradan asılsın diyebiliyorlar. Bir de en çok benim gördüğüm ve çok uyardığım mesela skolyozlu bir birey genelde duruş bozukluğuyla böyle hani kendi içine kapanıkmış gibi otururuz. Hemen diyorlar ki mesela dik dur ve çocuklarından bu şekilde dik durmalarını istiyorlar. Yani bu da biraz yanlış oluyor aslında. Çünkü skolyozun patolomekanizmalarından biri şu. Omurgalar üzerine binen yükleri gereği hani asimetrik yüklenmelerle beraber aşırı öne kayarak birbiri üzerindeki kilit mekanizmasının bozulması daha kolay dönebiliyor. Aileler de bazen fark etmeden çocuğuna hadi dik dur dediği zaman daha yanlış bir şey aslında yaptırmış oluyorlar. Ama şimdi biz hep dik dur deriz ya kambur durana. Evet. Yani skolyozu olana dik dur demesin mi aileler? Şöyle orada bizim bir sağlıklı bir hafif bir eğime de ihtiyacımız var sırtımızda. Yani bu dik duruşun da bizim öğrettiğimiz farklı sınıflandırmaları Yani var. rotasyonu varsa mı omurgasında dik durma diyoruz? Rotasyonu yoksa dik durabilir mi mesela? Yani rotasyonu varsa işte bu eğer mesela sırt bölgesinde daha yoğunsa bunlar işte her skolyoz aynı olmuyor aslında ama. İşte o yüzden oradaki fizyoterapistiyle, doktoruyla Evet. Burada konuşup her bunları söylemeleri skolyoz gerekiyor. farklı
görülebiliyor. Diyelim ki hani asıl majör eğrilimiz torakal bölgede olsun. Burada omurganın işte anterior tarafı daha fazla, ön bölgesi daha fazla büyüyebilip daha çok öne gidebiliyor. Çocuğa da bunu biz teşvik ettirdiğimiz zaman skolyozu bazen yanlış yönlendirmiş olabiliyoruz. Yani kulaktan duymalardan ziyade veya genellemelerden ziyade her çocuğun kendine has bir skolyozu olduğunu ve ona göre yol alması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Peki bu skolyozda her hasta farklı diyoruz. Gördüğümüz farklılıklar neler? Şöyle tabii ki öncelikle bir detaylı değerlendirmede tanı almış bir skolyoz hastası geldiği zaman biz hangi omurgasının nerede başlayıp ne yönde döndüğü, nereden müdahale etmemiz gerektiği, işte eğer çift eğriliği mi var, tek eğriliği mi var gibi donelere göre tedavimizi programlandırıyoruz. Uygulayacağımız teknikleri belirliyoruz. Mesela şöyle şeyler de görüyoruz. İşte önemli olabiliyor bunlar. Mesela çocukta büyük bir C gibi tabir ediyor aileler. Mesela işte tek böyle büyük bir C skolyozu var gibi görüyorlar. Yani bunlarda bizim şunu da düşünüyoruz. Bunun altında herhangi bir nörolojik bir hastalık da belki olabilir. Kesinlikle doktora yönlendirmemiz gerekebiliyor. Bazen mesela omurga işte sağdan sola eğriliği olabiliyor. Bu yönler biraz genel bilinendirler. Genelde biz üst bölgede işte sağda omurganın eğrildiğini görürüz ama bu bazen solda da olabiliyor nadiren de. Bunun nadiren olması bazen işte ilk bu 0-3 yaş veya 3-10 ya 0-3 yaş daha genel burada. Orada yaşadığı bir hastalığa veya bir duruma göre de olabiliyor. Bunları biz bilemeyiz tabii, bunlar teoride. Bu yüzden bunların mutlaka doktorunun takibine girmesini ve o şekilde ilerlememiz gerektiğini ailelere anlatıyoruz. Yani her skolyoz aynı olmayabiliyor. Ailelerde tedirgin olmamaları gerekiyor. Kendilerine özgü bir durumun olduğunu bilmeleri daha doğru olacak. Peki hep bir klişe vardır ya, skolyozun varsa yüz. Hatta ben geçen ekranda bir profesör gördüm, bayağı da ünlü. Maalesef böyle bir açıklama yaptı. Skolyozu olan yüzsün dedi. Şimdi böyle bir şey doğru mu? Bilimsel olarak, çünkü bu konuda bir sürü araştırma var benim bildiğim. Evet, var. Ve bu araştırmalar yüzmenin %100 skolyoza iyi geldiğini ispatlamıyor. Evet hocam. Hatta bazı durumlarda arttırdığını aynen söylüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bilim zaten dediğiniz gibi bunu açıklıyor. Yüzme nedense hala önerildiği durum oluyor. Buna biz de şaşırıyoruz. Hala öneriyorlar. Hala şu egzersizleri de boyun hastalarına evet öneriyorlar. hocam. Ben vermeyin dedikçe. Umarım o öneriler azalır. Skolyozun, yani yüzmenin hiçbir faydası yok. Ne olur? Bazen işte o yapısal olmayan dediğimiz gruplar var mesela. Hani bunların skolyozun, yani hafif bir omurga eğriliğini, hani kas kuvvetsizliğine bağlamış olabilir hekim ve ona göre önermiş olabilir ama sportif aktivite olarak çocuk yüzmeyi seviyordur, hareketli olması gerekiyordur, yapabilir. Sevdiği sporları da yapabilir. Ama bunu bir tedavi gibi görüp işte devamlı ailelerini, çocuklarını havuza yazdıranlar var. Yani bunlar çok yanlış. Dediğiniz gibi arttırabiliyor. İşte az önce bahsettiğimiz gibi, diyelim sırtta bir majör eğrilik varsa tabii. pozisyonu çok aşırı öne getirdiği için yüzme pozisyonunda ve sırt kasları aslında çok asimetrik kuvvetlilik ve kuvvetsizlik üzerine gelişiyor skolyozda. Yüzmede bunları ikisini de aynı şekilde iç gelişi güzel teşvik ettiği için negatif etkileyebiliyor. Biz burada 3 boyutlu şurot yöntemi zaten hani dünyaca en çok ve en eski yöntem ve literatürleri en güçlü, kanıtları en başarılı yöntem olan bu 3 boyutlu egzersizleri yapıyoruz. Yani 3 boyutlu deyince bazen aileler şey zannediyor. Herhangi bir mekanizmaya mı gireceğiz, böyle 3 boyutlu bir cihazlar mı falan. 3 boyutlu düşünüyoruz. Evet, 3 boyutlu düşünüyoruz. Çünkü burada şu da var hocam. Omurga bozulduğu zaman beynimizin proprioseptif duyusu dediğimiz olay da bozuluyor. Yani Tüm vücudumuzu denge bozuluyor. böyle algılıyor, böyle gelişmesini istiyor. Biz onu sadece gövdeye değil, hani beyne de, nörolojik sistemin de çalışmasını arttırarak hani bu duysal bütünlüğüyle sağlamamız gereken, işte içeriye nefes alarak omurgayı içeride döndürmeyi hedefleyen çok özel, spesifik yöntemlerdir ve ciddi tecrübe gerektiriyor. Aileler bunlara dikkat etmesi daha doğru. Peki onun dışında pilates, yoga, hangi sporları tavsiye ederiz? Çocuğun Skolyozluk zevk işleri. aldığı her sporu aslında yapabilir.
Pilates, yoga burada esnekliğini arttıran unsurlardan. Ama ilk başta diyelim işte çocuk büyüme çağında veya gelişme çağının ortalarında, yani progresyonun en yoğun olduğu dönemde hemen de pilatesle veya yoga ile başlamak doğru olmayabiliyor. Öncelikle bir hani derler ya, bu ortamı bir toparlayalım. Biraz şu omurgayı bir şekle sokalım. Sonrasında hani bu dereceler düşmeye başladıkça egzersiz devamlılığı açısından pilatesi, yogayı, hani tabii yine skolyoz üzerine pilates de ayrı bir durum. Hani ekleyerek çalışabilirler. Peki jimnastik? Jimnastik biraz agresif olabiliyor bazen. Yani çok işte aşırı öne bükülmeler, aşırı eğilmeler. Ee, Biraz orada seçici olmak lazım. Jimnastik biraz burada bir soru işareti. Hatta agreve ettiği durumlar da var. Bir de yine başa geliyorum, döneme göre değişiyor. Peki Yani bale? Kız çocukları için soruyorum özellikle. balede hocam aslında biraz burada bir soru işareti ama hani jimnastiğe göre daha masum. Yine burada aslında çocuğa göre veya onun skolyoz tipine göre değişiyor diyebiliriz. Yani hani bazı çocuklar, bazı yaş grupları, bazı skolyoz tipleri bunu belki yapabilir ama bazen hiç yapmaması gerekebilir. Çocuğa göre değişmekle beraber aktif olabileceği sınırlarda uyumlu. Peki son olarak Şurot eğitimlerinde supervisor'lığa başlamak üzeresin. Evet, Orada inşallah daha güncellemeler iyi sonlarda. oluyor. Evet. Hı hı. Fizyoterapistlerin eğitimleri var. Nedir son gelişmeler o bölgede? Son gelişmeler en son yaklaşık 1-2 ay önceydi herhalde. Bu 7 büyük okul var zaten dünyada. Hani en son bunlar tek bir çatı altında işte tüm bu soru işaretlerini, işte metodların tüm dünyaca ortak dilini konuşabilme adına bir ortak bir organizasyon altında, çatı altında birleştik. Ve burada gelişimleri de buna göre revize ediyoruz. Bizler de kendimizi her yıl yeniliyoruz. Hani ben 2016'dan beri çalışıyorum ama hani muhtemeldir bilmediğimiz çok şey var hala. Bu arada bizde bu alanda gelişmemizde çok emeği olan üstadlar, hocalarımız var. Başta Deniz hocam olmak üzere, izliyorsa selamlar. Deniz'i de konuk ettik burada Evet, zamanında. evet. Çok emeği var bizde, sağ olsun. Bunun için şu an işte İSST'nin bu standardı sağlamak için bir supervisorlık planı var. Türkiye'den belirli sayıda fizyoterapistleri davet ettiler. Hani bu onura da beni de gördükleri için, layık gördükleri için ayrıca teşekkürler. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte refresh eğitimleri oluyor her 3 yılda bir. Bunu ne kadar iyi olsanız da bitirip kendinizi güncelleyip tekrar alana öyle girmeniz gerekiyor. Bu şekilde ilerliyoruz hocam. İyi, eline sağlık. Estağfurullah. Görkem Hanedan bizimleydi Samsun'dan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok Ben size değerli bilgiler teşekkür verdi. ederim. Bir sonraki klinik sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.